Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. 4K 30 FPS video testine başladık. Bakalım ne kadar kaliteli çekiyor iPhone 13 Pro Max'e karşı cihazımız. Tabii iPhone 13 Pro Max bu cihazın muadili değil, onu biliyoruz. Fakat iPhone 13 Pro Max 10 numara ise hani bu cihazlar kaç numara ya da bu cihaz kaç numara, onun kararını verecek olan sizlersiniz. Ben testleri yapıyorum. Dünyanın en iyi videosunu çeken cihazına karşı ne kadar iyi onu görmüş olacağız. Yani olay bu aslında. Şu an 4 cihazla video kaydı yapıyoruz ama siz 2 cihazı görüyorsunuz. Diğer cihazlarla da ilgili videolara giderseniz karşılaştırmayı görmüş olacaksınız. Diğer cihazlarımız neler? Meizu 18 Pro, Motorola Edge X30 ve Redmi Note 11 Pro Plus. Peki şurada bir odaklama denemesi yapalım. Hazır ağacı gördük kocaman. Odaklama hızımız 4 cihazımızda da gayet iyi. Hocam keşke 4 cihazı da görseydik dediğinizi duyar gibiyim. Fakat o zaman ekranlarda çok küçük oluyor görüntü ve hangi birine bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Ama bu sefer daha fazla video çekmek zorunda kalıyorum. Daha doğrusu mesela şu an 4 tane aynı anda çekiyorum ama montaj işte. Her cihaz için ayrı ayrı montaj yapmak zorunda kalacağız. Ben şunu şurada bir yere sabitlemek istiyorum. Kendimi çekmek istiyorum 4K 30 FPS'te. Evet, şu an umarım çıkıyorumdur. Yaklaşık aramda 2 metre mesafe var. 2 metreden şu an sesimi duyuyorsunuz. Acaba hangisinde ses kalitesi daha kaliteli? iPhone'un bu tip durumlarda bazen böyle kötü video kaydı, kötü ses kaydı yaptığını şahit olduk. Bakalım şimdi nasıl olacak durum. Biraz şöyle yaklaşmak istiyorum. Ve yavaş yavaş 4K 30 FPS'i sonlandıracağım. Neden sonlandıracağım? Çünkü mevzuda 4K 60 FPS'te var iken Redmi Note 11 Pro Plus ve Motorola Edge X30'da ne yazık ki 4K 60 FPS yok. Mevzuyu bir de 60 FPS'te denemek istiyorum. Ve şu an acaba kendimi nasıl çekiyor, beni ne kadar net çekiyor? Bunu da çok fazla merak ediyorum. İzlerken görmüş olacağız. Kaydı durdurayım. Hemen mevzuda 4K 60 FPS'e geçiş yapalım. Evet, şu an mevzuda 4K 60 FPS ve iPhone 13 Pro Max'te 4K 60 FPS video kaydına başladık. Diğer 2 cihazımız artık durdurmak zorunda kaldık. Onlarda ne yazık ki bu özellikler yok. Biraz sonra da öz çekime geçeceğiz. Öz çekimdeki duruma bakacağız. Ne yazık ki hava böyle. Yani ben isterdim ki şöyle güneşli bir günde test edeyim. Ama fırsat olmadı. Yapamadık yani. Havalar da bu ara biraz kötü gidiyor. Fakat hani bir şekilde bir video testi yapmam gerekiyordu. En azından burada böyle bir testi yapayım istedim. Neden güneşli bir gün isterdim? Çünkü ters ışık. Ters ışık çok önemli. Bir de çok böyle ışığın olduğu yerlerde gölge yerler çok koyu gözüküyor. Yani şu anda fena değil hava ama güneşli bir gün gibi değil yani. Hemen ben şöyle bir test yapmak istiyorum. Hemen ben şöyle bir etrafımı çekmek istiyorum. Acaba görüntü kalitesi nasıl? Yani sanki 60 FPS'te biraz daha mı keskinleşti görüntü bilmiyorum ama enteresan. Belki bana psikolojik olarak öyle geliyor. Şöyle bir ağaca yakın çekime girelim. Peki odaklama nasıl? 4K 60 FPS'teki odaklama 2 cihazda da gayet başarılı. Peki titreşim engelleme nasıl? 3, 2, 1. Şu an güzel bir şekilde titretiyorum. Yani peki şöyle yürüyüşe başlayalım. Yürürkenki kalitemiz nasıl? Mesela şu 2 ağacın arasından ev gözüküyor. Ben gözümde çok net görüyorum onu. iPhone'da gözüküyor, mevzuda da gözüküyor. Bu arada mevzuda HDR devrede değil, bilginiz olsun. iPhone'da bu meşhur ters ışıkta devreye giren HDR olayı ne yazık ki şu an mevzuda yok. Tabii ki elinizde HDR açıp video kaydı yapabilirsiniz. Hani böyle de bir durum var. Fakat HDR devrede olmamasına rağmen iPhone'la aynı kalitedeymiş gibi geliyor ya. Dinamik kontrast. Siz ne dersiniz? Gerçi izlerken daha çok belli olacak bu durum ama mesela şöyle arkada bir bakın aydınlatma var. Aydınlatma var. Yani şuradan mevzuda göstereyim. Şuradan bir ışık geliyor. Şuralarda gölgeli yani. Ve 2 telefonda da hem iPhone'da hem de mevzudaki görüntü kalitesi aynı gibi geldi bana. Yanılıyor muyum? Siz ne dersiniz? Yani ekranlarda öyle gözüküyor en azından. Peki merak ettim. Şurada HDR'ı açayım. HDR'ı açınca durum nasıl bir hal alacak? Şu an mevzuda HDR açıldı. Açılınca görüntü daha da aydınlandı. Yani bu sefer ağaç yani gölgeli olan yerler daha da aydınlık gözüküyor. Çok enteresan. Hani iPhone'da diyorsunuz ya karanlık olan yerleri aydınlatıyor. Mevzu onun üstüne bayağı koydu gibi geldi bana. Özellikle bakın şuralar
Ama ekranda bir şey oluyor ya mevzunun. Allah Allah. Umarım kayıtlı olmuyordur. Allah Allah. Ekranda şöyle bir tak tak beyazlaşma oluyor. Ekranda birden bembeyaz olup geri gidiyor görüntü. Ama bu o kadar hızlı oluyor ki, bakayım bir daha olacak mı, bekliyorum. Enteresan, şu an olmadı. Hareket ederken mi oluyor acaba? Bakayım. Şöyle hareket ettireyim. Çok kötü bir şey ya. Çok kötü bir şey. Allah Allah. Neyse, ne anlatıyordum? Şu nokta. Bakın ne kadar oldu, gene oldu. Çok enteresan ve çok kötü bir şey. Umarım böyle kaydetmiyordur. Ama böyle kaydetmese bile bunu görmek çok kötü bir şey. Allah Allah. Şurayı anlatıyordum, anlatamadım bir türlü. Çok kötü gözüme takıldı bu durum. Canımı sıktı yani. Şurası ne kadar aydınlık. Enteresan. Yani gözümle bile orası o kadar aydınlık değil, net söyleyebilirim. iPhone'a bakarsanız orası daha koyu vaziyette. Mevzuda içeriye kadar gözüküyor. Renk farkı bile gözüküyor. iPhone'da ise bunu görmek çok zor. Yani HDR'ı açınca acayip bir şey oluştu mevzuda. Peki şöyle şu tarafa gidelim. Şurada bir ters ışık yapalım. Şu an HDR'da video kaydı yapıyorum. Bu durumda ben hep HDR'da video kaydı yaparım mevzuda. Değil mi? Şuraya gelelim. Bakın burası da çok gölge bir yer. Şöyle dursun. Arkadan ışık vuruyor ve ağacın gövdesi ve dalları normalde benim gözümle gördüğüm koyu renk. Yani çok koyu bir renk. Fakat Meizu 18 Pro'da inanılmaz aydınlattı. Acaba kalite nasıl? Kaliteyi de çok merak ettim. iPhone'da aydınlattı ama Meizu bayağı üstüne koymuş gibi duruyor. Öyle söyleyeyim. Bakın gene oldu. Olay buydu yani. Bir daha oldu. Olunca oluyor kardeşim. Kötü bir şey. Peki şu an 4K 30 FPS'teyim. Bu arada HDR alınca 4K 30 FPS video kaydı oluyor. Ne yazık ki 60 FPS yok. 30 FPS. Hafiften şuradan da güneş batıyor. Batarken biraz gökyüzü kızıla döndü ama çok da böyle beklediğim gibi bir kızıl değil. Diğer iki cihazımızda da video kaydına başlamak istiyorum. Şu an bütün cihazlarımızda 4K 30 FPS video kaydı başladı. Ne yazık ki Motorola'da ve Redmi'de arka tarafta ışık olunca görüntü çok kötü gözüküyor. Şu an Meizu 18 Pro'da HDR açık ve bakın Meizu 18 Pro'daki şuradaki ağaçlara bakarsanız inanılmaz detaylıyken iPhone ilk kez bu kadar yenik düşüyor. Peki biraz daha böyle parlak bir şey olsun. iPhone'u ilk kez bu kadar yenik görüyorum. Böyle ters ışıkta. Enteresan. Şöyle yürümeye devam edelim. Neyse, güneş batarken en azından güzel bir ters ışık yakalamış olduk. Şu an zaten Meizu 18 Pro ile aslında iPhone 13 Pro Max önemli. Ve Meizu 18 Pro'nun ekranına bakarsanız gerçekten iPhone'dan geri kalır hiçbir yanı yok. Peki şöyle etrafı bir daha göstereyim. Ondan sonra da kendimi çekmeye çalışacağım ve öz çekim kayıtlarına geçmek istiyorum. Ana kamerayı bitirmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Hazır güneş biraz kendini gösterdi ama işte bu kadar gösterebildi. Yalnız gerçekten Meizu 18 Pro'da halen devam ediyor. Bu arada şey yapmadık, hiç zoom denemesi yapmadık. Şu an 4K 30 FPS'teyim. iPhone 13 Pro Max'te 3x otomatik olarak yapılıyor ve şöyle 9x'e kadar çıkabiliyoruz. Kalitemiz bu. Redmi Note 11 Pro'da şöyle elimle kaça kadar çıkabileceğim? 6x'e kadar çıkabiliyor. Kalitemiz bu. Kalitemiz çok da kaliteli değil. Redmi Note 11 Pro Plus'ta geri geliyorum. Hemen Motorola'ya bakmak istiyorum. Motorola'da şöyle nereye gitti? Çok hızlı zoom yaptı. Şöyle bakıyorum. Ne kadar yaklaştı ya? 10x'e kadar çıkıyor ama 10x nasıl bir 10x ise mübarek. Yani içine kadar girdi camların ama görüntü kalitesi çok kötü. Geri geldim. Meizu 18 Pro'da şöyle kafadan 3x ve elimle şöyle 10x'e kadar yaklaştırıyorum ama görüntü kalitesi çok kötü. Gerçekten çok kötü. Yani zoom konusunda hiçbir cihazımızda hani bir tabiri vardır ya, bir cacık olmaz, öyle söyleyeyim. Zoom konusunda. Zoom konusunda diğer 3 cihazımız çok kötü iPhone'un yanında. Güneş iyicene şuradan biraz parlamaya başladı. Peki kendimi çekeyim bakayım nasıl olacak? Evet, şu an ana kamera 4K 30 FPS'te kendimi çekiyorum. Sadece Meizu 18 Pro'da HDR açık vaziyette kendimi çekiyorum. Şöyle güneş buradan vuruyor. Şöyle göstermeye çalışayım. Arkada hafiften böyle bir güneş vurulması var. Yani şöyle bir ters ışık olmuş oluyor. Durum bu ana kamerada. Biraz sonra öz çekime geçmek istiyorum. Çünkü biraz sonra hava kararacak. Hava kararmadan şu video işlerini bitirmek istiyorum. Artık
parmak uçlarım donmaya başladı yani. O kadar soğuk hava. Peki şurada mesela şu an şuraya güneş vuruyor. Çok da güzel gözüküyor. Öz çekimi de orada yapayım diyorum. Ne dersiniz? Şu an 4 cihazımızda öz çekime geçtim. iPhone 13 Pro Max ve Meizu 18 Pro'da 4K, 30 FPS ve 60 FPS var. Ama Meizu 18 Pro'yu görüyorsunuz. Çok dar kadrajda. iPhone ne kadar geniş kadrajda çekim yapıyor. Ters ışık konusunda yani iPhone hepsinden önde gözüküyor. Peki hemen bir titreşim testi yapalım. 3, 2, 1. Evet. Her cihazımız da titreyerek çekim yapıyor gibi gözüküyor. Netlik olarak da şunu söyleyeyim. Redmi Note 11 Pro Plus fena değil ya. Yani öz çekimde. Meizu'da 4K var ama ne kadar kaliteli tartışılır. Yani tartışılır. Peki şöyle güneşin olduğu yere doğru gitmeye çalışayım. Gidebilirsek tabii ki. Yani şöyle yürürken titreşim engelleme nasıl acaba? Ne kadar başarılı yani, ne kadar başarısız ya da. Şöyle bir ters ışık yapmak istiyorum. Mesela şurada güneş şuradan vuruyor. Yani iPhone gene bir nebze diğerlerine göre daha başarılı gözüküyor. Gene şöyle bir ters ışık. Ters ışık değil aslında. Orada güneş oraya vuruyor. Ne yazık ki bana vuramıyor güneş. Güneşin vurduğu yerler, o binalar falan acaba nasıl gözüküyor? Ben nasıl gözüküyorum? Binalar nasıl gözüküyor? Yani ekrana baktığım zaman her zaman iPhone bayağı iyi gözüküyor. Gerçekten bayağı iyi gözüküyor. Evet, güneşi sonunda yakaladık. Gerçekten güzel yakaladık güneşi. Hemen şöyle göstereyim. aradan güneş vuruyor. Güzel bir ters ışık. Ve bu ters ışıkta ben nasıl çıkıyorum? Aslında bütün cihazlarda güzel çıkıyorum. Hatta Redmi Note 11 Pro enteresan. Bayağı güzel gözüküyor ya. Redmi Note 11 Pro Plus. Ya Pro da olsa aynı kalitede olacaktı zaten. Ama iPhone 13 Pro Max bambaşka ya. Şu güneşin vurduğu zamanki şu ışığın çizgileri çok güzel gözüküyor. Harika gözüküyor ya. iPhone'un şu olayına tav oluyorum. Gerçekten ya harika gözüküyor. Harika. Valla Meizu 18 Pro hiç hoşuma gitmedi. İnanılmaz dar kadraj. Kolumu çok uzakta tutmak zorunda kalıyorum. Yani kötü, çok kötü. Bakın iPhone 13 Pro Max'te zaten belli kolumu ne kadar uzattığım. Ama Meizu 18 Pro çok kötü. Yani şöyle çekmeye çalışsam kendimi, yani yüzüm kadraja bile sığmıyor. Peki durum bu. Oo, böyle çok güzel gözüküyor. Ve şunu bir daha söyleyeyim. Redmi Note 11 Pro Plus'ın öz çekimi çok hoşuma gitti. Gerçekten beklemediğim için, yani bu kaliteyi beklemediğim için hoşuma gitti diyorum. Yani izlerken bakarız ne kadar kaliteli çıkmış çıkmamış. Ama Meizu 18 Pro çok soluk gösteriyor beni. Bayağı soluğum yani. Motorola'ya gelirsek yani orta halli. Orta halli. Peki güneş yavaş yavaş gitmeye başladı. Öz çekimdeki durum buydu. Hemen bir daha şöyle tutayım. Ve titreşim engellemeye bakalım. 3, 2, 1. Yani Redmi Note 11 Pro'nun ekranı çok az titriyor ve Motorola'nın ekranı çok az titriyor. Gözüküyor. Gözüken o. İzlerken bakacağız öyle mi değil mi? Ama iPhone 13 Pro Max ve Meizu 18 Pro'nun ekranı acayip titriyor. Yani acayip titriyor. Bu arada şöyle bir şey de var. Meizu 18 Pro'da 4K'da evet video kaydı yapıyorum. 30 FPS, 60 FPS de var. Ve Redmi Note 11 Pro Plus'ta Full HD kayıt var. Şu an Full HD. 30 FPS ama 60 FPS de var. Onun için Redmi Note 11'de 60'a alayım ve Meizu'da 60'a alayım. Tabii ki iPhone'da 60 FPS var. Bir de öyle bakalım durum nasıl bir hal alacak. 60 FPS yok Motorola tarafında. Meizu 18 Pro'da şu an 4K 60 FPS'teyim. 13 Pro Max'te 4K 60 FPS'teyim. Sadece Redmi Note 11 Pro Plus'ta Full HD video kaydı var fakat şu an 60 FPS'teyim. Ve kalitemiz 60 FPS'te bu. Peki 60 FPS'te titreşim engelleme nasıl deneyelim? Tabii Motorola'da 60 FPS yok. Motorola'da zaten hem öz çekimde hem ana kamerada 60 FPS hiç yok. Hep 30 FPS, 4K var. Ana kamerada 8K da var Motorola'da ama tabii 8K denemesi yapmıyoruz. 3, 2, 1... Ekranlar acayip titriyor gözüküyor. Özellikle Redmi Note 11 Pro Plus bayağı dalgada, hani dalgalı havada sallanan sandal gibi sallanıyor. Evet dostlar, çekimlerimiz bunlardı. Öz çekimi bitirmiş olduk. Ana kamerayı zaten az önce bitirmiştik. Yani takdir sizlerin, hangi telefon daha güzel çekiyor? iPhone 10 numaraysa bu cihazlar ona göre kaç numara? Kararı verecek olan sizlersiniz. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hangi telefona bakacağımı şaşırdım. Hoşça kalın.